Arkadaşlar merhaba. Yeni bir cihazla karşınızdayız. Avgo 8E128 cihazımız 8257 borda sahip, işlemciye sahip. Cihazımızın detaylarını size göstermek isterim. Araç bilgisi kısmından, cihaz bilgisi kısmından. Şimdi öncelikle cihazımızın yazılımını bu şekilde aldığımız zaman bu şekilde, yani şurada 2024 yani 24.01.11 şeklinde yazıyor olması gerekir. Eğer yazmıyorsa güncellemeyi bu şekilde satın almadan önce isteyelim lütfen. Şu anki tarih için söylüyorum. Cihazımızın güncel bilgileri bu şekilde. 8 GB RAM'i, 128 GB hafızası yani ROM'u var. Cihazımızın burada bilgileri var. İşlemci bilgisi, ses işlemci bilgisi, Bluetooth versiyonu, platform bilgisi vesaire bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızın ana menüsü gene 8227 gibi, buraya basılı tutarsak eğer, ekranın buralarına basılı tutarsak bu şekilde yeni temalarımız açılıyor arkadaşlar. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Bu şekilde. Gene iç menüleri kontrol ediyoruz hemen. Gene iç menülerin görselini de bu şekilde ayrıyeten değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada çevirme etkisi veya duvar kağıdı şeklinde de değiştirebiliyoruz. Diyelim ki cihazımızı da dokunmatik ayarını bozduk. Dokunmatiğini nasıl ayarlayacağız? Gene 8227 gibi, bu 8257. 5 parmağımız bu şekilde ekrana basılı tutuyoruz. Cihazımız ekran kalibrasyonuna geliyor ve ekrandan artıları bu şekilde takip ediyoruz ve ekran dokunmatik ayarımızı yaparak sonlandırmış oluyoruz. Şu tuşları bozarsak nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Çünkü biliyorsunuz insanımız biraz meraklıdır, hepsini bozar. Şifremiz 1234. Bu gene biraz önceki ayarımız. Eğer buraya kadar girebiliyorsak bunu da yapabiliriz, ama giremiyorsak dediğim gibi 5 parmağımızı ekrana basarak yapabiliriz. Dokunmatik öğrenme dediği de bu yan tuşlarımızdır. Temizliyorum öncelikle. Başlangıç diyorum. Sessiz ve güç ayarlıyorum. Ana sayfa ayarlıyorum. Geri dönüş ayarlıyorum. Volüm artı ayarlıyorum. Volüm eksi ayarlıyorum. Bu şekilde ve sona ermek diyorum. Sona ermek dedikten sonra zaten tuşlarımız bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Burada gene neyi kullanabiliriz? Bunları kullanmıyoruz. Bu cihaz için olan özellikleri anlatıyorum. Video kaynağı ayarı dediğimizde geri vites kameramızdır. Burada taktığımız kameraya göre seçim yapmamız gerekiyor. Bu eski tip analog kameradır, CVBS yazan. Diğerleri de taktığımız kameraya göre seçim yapmamız gerekir. AHD olarak kameramızın ne olduğunu biliyorsak ona göre ayarlama yapmamız gerekiyor. Diyelim ki taktığımız araç CAN bus'lı, yani CAN bus ayarlama yapmamız gerekiyor ise buradan CAN bus'ımızı seçmemiz, araç modelimizi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. O şekilde, yani şu an hani sallıyorum kafadan, OK deyip bu ayarı kaydetmemiz gerekiyor. Yine burada ayarların içinde yine fabrika ayarlarına giriyorum. Gördüğünüz gibi dokunmatik bilgileri, dokunmatik testi var mesela. Dokunmatiğimizin böyle düzgün çalışıp çalışmadığını veya basmayan bir bölgesi varsa anlamamız amaçlı bu şekilde bir ayarı var. Burada hani yapmamız gerekenler bu şekilde. Burada kamera seçimimiz vesaire var eğer DVR kamera bağlayacaksak. Ayrıyeten gene fabrika ayarları bölümünden 5, 6, 7, 8 girerek cihazımızın normal Android ayarlarının olduğu bölüme girebiliriz. Yani bir hesap kurduk, kaldırmak istiyoruz. Buradan hesaplar deyip buradan girip kaldırabiliriz. Diğer türlü burası gizli olduğu için hesabı girersek bir daha çıkış yapamayabiliriz. Buradan basit bir şekilde
çıkış yapabiliriz arkadaşlar. Cihazımız 8227 işlemciye sahiptir. Bu araç bilgisi bölümü de eğer aracımız CAN bus seçili olduğu zaman buradaki ayarlar komple değişiyor arkadaşlar. Buradan kamera çizgilerini vesaireyi açıp kapatabiliriz. Buradan. Ama dediğim gibi CAN bus seçildiği zaman burası o aracın özelliklerine göre şekil alıyor. Ayarlar çıkıyor ona göre, o araca göre, o modele göre. O yüzden farklı olabilir yani. Sizin hangi aracınız seçiliyse bu ekran ona göre özelleşiyor yani, anlayacağınız. Burada başka ne vardır arkadaşlar? Direksiyon kumandası ayarımız var. Burada da dediğim gibi eğer aracınızda bir CAN bus yok ise, CAN bus'sız modelse, nedir bu CAN bus'sız model? Asya arabasıysa, işte Güney Kore arabasıysa mesela nedir? Kia, Hyundai, Honda, bu tarz arabalarda eski modellerde genellikle buradan analog olarak cihazın arkasından key uçlarına bağlayarak analog olarak buradan ayarlama yapmamız gerekiyor. Diğer içeriklerim içinde de buranın nasıl ayarlanacağı ilgili videolar var. Merak edenler oradan bakabilir arkadaşlar. Cihazın üzerinde kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto da mevcuttur arkadaşlar. Telefonumuz eğer destekliyorsa, sorunsuz böyle enteresan bir telefon değilse, Android için konuşuyorum, sorunsuz bir şekilde bağlayıp Android Auto'yu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde CarPlay'imizi de buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Güncel versiyonda ekstra olarak, bu güncel hani en başta söylediğim modelde de ekstra olarak telefon yansıtma özelliği vardır. Eskiyi sevenler için. Burada telefonun ekranını yansıtabiliyorsunuz. Çünkü CarPlay ve Android Auto'da video aktarma vesaire olmadığı için ekranı birebir aktarmıyor güvenlik için. Sadece izin verdiği uygulamaları açabiliyorsunuz. Klavye olarak da kullanamıyorsunuz. Sadece sesli olarak dinleme özelliği, işte Siri vesaire varsa oradan sesli okuyabiliyor. Onun haricinde kullanamıyorsunuz. Bu servisler normalde ücretlidir. Cihazın üzerinde kapalı gelir. Zaten görüyorsunuz kilitli. Bunları ekstra üreticiden, yani cihazı alırken ekstra para ödeyerek aktif hale getirebilirsiniz. Normalde aktif değildir. Ama bence de aktif olmasının bir anlamı yok. İşte buradaki şeyleri söylüyorsunuz, onu yapıyor. Çok da bir önemi yok. İşte radyoyu aç kapa, sesi aç kapa vesaire çok da önemli değil. Cihazımız zaten şöyle bir şey. İlk aldığımız zaman cihazımızı internete bağlayıp saat tarihi ayarlamamız gerekiyor. Ayarladıktan sonra zaten güncellemeler yapınca bu Google Play, yani Google Play amblemi bu şekilde köşelerinin yuvarlığa dönmesi lazım. Eğer dönmediyse cihazımızı düzgün güncelleyemedik veya bir cihazımızı kapatıp açmamız, yeniden interneti verip güncellemeyi beklememiz veya manuel olarak girip güncelleme yapmamız gerekebilir. Zaten güncel olunca burası maviye döner. Yeşilse zaten cihazınız halen kendini tamamen güncellememiş anlamına gelir. Ya buradan girip hesap açacağız ya da internet bağlıysa buradan güncellemelerimizi bu şekilde kontrol edeceğiz. Tabii şu an bizim internetimiz bağlı olmadığı için burada bu şekilde hata veriyor internet yok diye. Cihazımızı dediğim gibi sağlıklı kullanmak istiyorsak internete bağlayıp cihazımızı güncel hale getireceğiz arkadaşlar. Müzik menüsü de bu şekilde. Radyo menümüz bu şekilde. Bir anten bağlı olmadığı için radyomuz şu an sadece hışırtı var arkadaşlar. Yine ayarlar bölümüne girelim. Buradan cihazımıza bir internet vermemiz gerekiyor. Buradan Bluetooth bağlantısı olan yerler. Buradan cihazımızın Bluetooth'unu bağlıyoruz. Ses bölümünden cihazımızın açılış sesi, ana ses seviyesi, Bluetooth sesi, navigasyon sesi, bunları ayarlayabiliyoruz. Veya şuradan girip şunları şu şekilde hareket ettirerek cihazımızın ilk açıldığında hangi seste olmasını istiyorsak, orada açılmasını istiyorsak yani oraya ayarlıyoruz bunu deneyerek. Tamam diyoruz, işte kontağı kapatıyoruz. Uyumasını bekleyip açtıktan sonra istediğimiz seste açılıyor mu diye oradan ayarlayabiliriz. Çünkü bazen yüksek açılıyor diye soranlar oluyor. Bunu bu şekilde ayarlayabiliriz buradan. Ekran parlaklık ayarımız. Üstteki gündüz, alttaki gece, yani park ışıklarını yaktığımız zaman bu aşağıdakine göre kısılıyor ekran. Yukarıdaki de park ışığını söndürdüğümüz zaman tekrar eski aydınlığına kavuşuyor.
Burada da uyku modu vardır arkadaşlar. Eğer burada uyumayı seçersek cihazımız her açıldığı zaman logoyla, yani en baştan açılır bizim seçtiğimiz ayarla. Buradan birini seçersek de 1 gün, 2 gün, 3 gün diye 3 günde bir kere cihaz kendini hani yeniden başlatıp toparlamak amaçlı bir kere yeniden başlar. Diyelim 3 günü seçtik. 3 günse eğer normalde gün içinde kontağı kapat aç direkt açılır cihaz. Yani bir logosuz değil de hızlı bir şekilde açılır. Burayı seçersek geç açılır. Yani sıfırdan açılır. Geç dediğim bir 30 saniye falan sürer. Burada araba ayarları vardır. Bu el freni. Diyelim video izliyoruz ya da izleyemiyoruz. Ekranda bir uyarı çıkıyor. Burayı işaretleyeceğiz veya işareti kaldıracağız. Normalde bu şekilde gelir. Bu arka görüntü vermek için ama bu cihazda yok diye biliyorum görüntü çıkışı. Ön kamera ayarı. İşte kameramızın yönü, yatay, dikey. Yani bunları eğer değiştirirsek kameramız, geri vites kameramız baş aşağı ya da yatay ya da ters gösterebilir. O terslik ayarını buradan ayarlıyoruz. Şunu açarsak işte arkasındaki tetik ucunu açıyor. Anten tetik veya amfi tetik ucunu, bilginiz olsun. Amfi kullanıyorsak veya elektrikli bir antenimiz varsa. Navigasyon ayarı, burada navigasyonu neyden başlasın diye. Yani ekrandaki navigasyon tuşu buradan seçiyoruz. İçinde bir harita varsa onu seçiyoruz veya navigasyon haritalar seçildiği için navigasyona basarsak otomatikman onu açıyor. Buradan da cihazımızın sinyal alıp almadığını görüyoruz. Navigasyon anteni takılı olduğu zaman burada dünyanın üstünden geçen uyduların, yani konum uydularının şeyini gösteriyor. Yani koordinatlarını, bizim koordinatımızı gösteriyor. Onlardan bilgi alarak burada gösteriyor komple arkadaşlar. Şu an tabi biz kapalı bir alanda ve anten takılı olmadığı için boş gösteriyor. Fabrika ayarları demin zaten girdiğimiz yer. Daha fazla ayar dediğimizde buradan sistem bilgisi. Cihazı eğer bir sorundan dolayı yeniden başlatmak istiyorsak buna basıyoruz. Cihaz kapanıp yeniden açılıyor. Yani herhangi bir işlem olmuyor. Ama buradan girip de tüm verileri temizle dersek cihazımız fabrika ayarlarına döner. Sıfırlar. Bütün ayarlarımız gider arkadaşlar. Buradan saat tarihimizi ayarlıyoruz. Artı 3 olarak seçmemiz gerekiyor. Eğer artı 3 olarak seçmez isek cihazımızın saati şuradan yanlış olduğu için internette vesaire de sorun yaşarız arkadaşlar. Dokunmatik yardımcısı dediğimizde buradan açtığımız zaman bu ayar açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde ekstra ekrana bir yazı çıkıyor. Cihaz hakkında bölümü de dediğim gibi bu şekildeydi. En başta gösterdiğim gibi arkadaşlar. Eğer cihazım hızlı olsun, böyle verimli çalışsın istiyorsak, yani böyle biraz ROM'u yüksek cihaz tercih etmeliyiz arkadaşlar. Eğer tercih etmemizin sebebi eğer güçlü olmasıysa bu şekilde yapabiliriz. Eğer bütçemiz uygun değilse de daha alt modelleri tercih edebiliriz ama bu tercih sırasında cihazın hani hızını da etkileyeceğini, parasının hızını da etkileyeceğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu şekilde değiştiriyoruz. Boş bir yere basmamız gerekiyor. Şuradan mesela bir tane seçeyim böyle. Hani bu sayfanın hareketini gösteriyor. Yani bu geçiş animasyon yapıyor yani. Bu şekilde. Artık biz nasıl seviyorsak o şekilde ayarlamamız gerekir arkadaşlar. Ben burada size göstermek amaçlı deniyorum. Bu şekilde. Duvar kağıdını da değiştireyim. Bambaşka bir cihaz haline getirdik. Siz artık zevkiniz nasılsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Şu şekilde arkasında göstereyim arkadaşlar cihazın. Cihazımızın ana boardu büyüktür. Ucuz versiyonlarda ana board küçüktür arkadaşlar. Bu biraz yüksek olan, fiyatı yüksek ürünlerde ana board büyüktür. O yüzden alırken de onu bilmeniz lazım. Ucuz olanın niye ucuz olduğunu tabii ki bilmek lazım arkadaşlar. Cihazımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.